Resident Evil 9, Resident Evil 4'ten bu yana yani son 21 yılda çıkmış en iyi Resident Evil oyunu. Neredeyse. Oyun kodu bana CD Media aracılığıyla Capcom tarafından iletildi. Standart PlayStation 5'te 17-18 saatte normal zorlukta bitirdim. Değerlendirmeye geçmeden önce eğer beleş Resident Evil 9 kodu istiyorsanız bir kampanya haberim var. Açıklama bölümüne kampanya sayfası linkini ekliyorum. Dilerseniz detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Efendim şöyle ki sayfada gördüğünüz seçili MSI ürünlerinden birini alıp kampanyaya katılırsanız ücretsiz Resident Evil 9 kodu sahibi oluyorsunuz. Kampanyaya katılmak için geçerli fatura tarihi sadece bu seneyle sınırlı değil, 2025 sonunda başlıyor. 15 Aralık 2025, 31 Mart 2026 tarihleri arasında olduğu için hali hazırda MSI'dan birkaç ay içinde ürün aldıysanız kampanya sayfasını mutlaka kontrol edin, kaçırmayın bu fırsatı. Bu kampanyaya dahil ürünlerden biri olan MSI'ın 5. nesil panel mimarisine sahip QD OLED monitöründen bahsedeceğim kısaca bir de. OLED monitörlerin kronik problemlerine yenilikçi teknolojilerle çözüm getiren AHA'da şöyle bir monitörümüz var. İsmi adeta bir nükleer başlıklı füzenin kod adına benziyor. 341 CQR QD OLED X36. Eski nesil QD OLED monitörlerde ortaya çıkan metin netliği problemi ve ortam ışığı altında siyah seviyelerinin etkileyiciliğini kaybetmesi gibi sorunlara çözüm getiriyor bu monitör. V-Stripe teknolojisiyle artık metinler kristal netliğinde okunaklı hale getirilmiş. Tandem OLED mimarisiyle ışık verimliliğini güçlendirerek hem HDR'ın daha parlak olması hem de OLED'lerin baş belası burn-in riskini ciddi oranda azaltarak monitörün ömrünü uzatıyor. Ultra wide monitörlerde bir ilk olarak 360 Hz yenileme hızına ulaşabilen model 0.03 ms tepki süresine sahip. İşin güzel yanı bu hızlar sadece kağıt üzerinde kalmamış. VESA tarafından belirlenen CMR sertifikasına göre pazardaki en yüksek CMR skorlarından birine sahip. Yani ne bu CMR? FPS türü rekabetçi oyunlarda ghosting ve overshoot gibi problemler bu monitörle sıfıra indirgenebiliyor. Kısaca tasarım ayrıntılarından da bahsedeyim. Monitörün en dikkat çekici bulduğum yanı adaptörü kasa içine entegre etmiş olmaları. Çoğu ultrawide monitörde böyle tabut gibi bir adaptör geliyor yanında. Bu monitörü ise güç kablosuyla doğrudan çalıştırabiliyorsunuz. Monitörün arka paneli yüksek performanslı araba modellerinde kullanılan karbon fiberle kaplanmış. Peh 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 peh. Olay burada sadece estetik değil, aynı zamanda ısı dağıtımına yardımcı olmak. Üstelik monitör sessiz bir performans için aktif bir soğutma fanı kullanmak yerine ısıyı piksellerden uzaklaştırmak için gelişmiş soğutma blokları kullanıyor. Ya hadi kardeşim biz Resident Evil 9 diye geldik, sen bize ne anlatıyorsun sabahtan beri deyip bana sövenler. Hadi oyunumuza geçelim. Resident Evil 9 bir yandan Resident Evil 1 ve 2'ye benziyor. Grace'in bölümlerinde ortam ve atmosferi sindirmenizi, bulunduğunuz yeri tanımanız ve anlamanızı, temkinli biçimde ilerlemenizi isteyen gerilimli atmosferiyle orijinal oyunları sevenler için modern bir yorum. Benim gibi eski oyunları mumla arayanlardansanız şifa gibi gelecek Grace bölümleri. Diğer yandan gerilime göğüs germe başarınızı ödüllendirmek için serinin ikon karakteri Leon eşliğinde çoğunlukla keyifli bir aksiyon sunarak eğlenceli bir ritim yakalamaya çalışıyor. Hayatta kalma korku ve aksiyon korku türleri tek bir hikayede buluşmuş ve bu tarz arasındaki denge önemli ölçüde tutturulmuş. En azından oyunun ilk yarısında. Resident Evil 9'u ister third person yani karakteri dışarıdan gördüğünüz açıyla, isterseniz first person yani karakterin gözünden oyun alanını gördüğünüz açıyla oynayabiliyor olmak esneklik sağlamış. İki farklı kamera açısı arasında menü üzerinden basit bir işlemle geçiş yapabiliyorsunuz. Ben Grace'in bölümlerinde biraz first person açıdan oyunu denedim ama yok arkadaşlar, mecbur kalmadıkça bir Resident Evil macerasına bu kamera açısı gitmiyor. Third person'da oynanış daha stratejik ve keyifli, karakterlerle bütünleşmek çok daha rahat. Bu yüzden oyunu büyük oranda third person kamera açısıyla oynadım. Leon'da kamera değişimini hiç denemedim bile, lüzumsuz. Bölüm tasarımları ve oynanış endişelendiğim gibi iki farklı kamera seçeneğinin var olmasından çok da etkilenmemiş. Kamera açılarına bağlı olarak bazı sahnelerde yaşananları kaçırabiliyorsunuz. Mesela oyunun başlarında bir bölümde gerilim versin diye pataküte bir şeyler düştü ama olayın nerede olduğunu göremedim bile. 17-18 saatlik macerada 2-3 kez başıma geldiği için pek de üzerine konuşulacak bir şey olarak görmüyorum bunu. FOV ayarı yani çevre görüş genişliği önceki oyunlarda olduğu gibi ortamı perdelemek için kısıtlı tutulmuş. Görüşü perdeleyecek ki alana hakimiyetiniz azaldığı için gerilim artsın. Hikaye kısmıyla devam etmeden önce bir küçük not. Video sonunda puan vermeden önceki kısımda spoiler içeren bir alanda hikaye ve oynanış konusunda biraz daha detaylı yorumlarda bulunacağım. Rahat olun, bu kısım gelince haber ederim. İsterseniz videonun bölümleri arasında spoiler içeren alanı es geçebilirsiniz. Evet, devam edelim. Grace Ashcroft annesinin korkunç ölümüne şahit olmuş ve bu travmayla yaşamak zorunda olan bir FBI analisti. Annesi Raccoon City faciasından kurtulmayı başarmış Resident Evil Outbreak File 2'nin önemli karakterlerinden gazeteci Alyssa Ashcroft.
Capcom'un kökü olmayan karakterler icat edip hikaye anlatmak yerine serinin geçmişini kullanarak yeni karakterler türetmesi ve yeni bir maceraya köprü kurması bile seri için heyecan verici. Resident Evil'ın dünden bugüne yolculuğunda oyuna dahil edilen ve bir daha dönüp yüzüne bile bakılmamış karakterleri düşününce geçmişle bir bağ olan Grace'in hikayesi benim için kolaylıkla merak uyandırıcı ve ilgi çekici olabildi. Hanım kızımız yaşanan şüpheli enfeksiyon ve ölümleri araştırması üzere son vakanın yaşandığı ve annesinin de öldürüldüğü otele gönderiliyor ve eski Umbrella bilim adamı Victor Gideon tarafından kaçırılıyor. Yaşanan cinayetleri araştırmak üzere aynı bölgede bulunan Leon, Gideon'dan şüphelenerek peşine düşüyor ve Leon-Grace ikilisinin yolları Gideon'ın hasta bakım merkezinde kesişiyor. Hikaye ve sunum için epey uğraşılmış. Özellikle Resident Evil 7 ve 8'de 90'lardan kalma hikayenin kağıttan, nottan okunarak çözümlenmesi yerini sinematik sahnelere bırakmış. Tabii yine önemli notlar, raporlar okuyoruz hikayenin arka planına dair bilgi edinmek için. Ama bu kez sinematik anlatıma daha fazla başvurulmuş. Hatta geçmişin kritik olaylarında bizzat kontrolü ele alarak konuya şahit olmak güzel bir sürpriz oldu. Serinin bir hayranı olarak yıllardır hayalini kurduğum Raccoon City yıkıntılarından çıkacak ve çevre şehirleri tehdit edecek yeni bir olay fikrinin kullanılmasına sevindim. Eksiklerine ve falsolarına rağmen. Oyunun ikinci yarısında sarpa saran şeyler var ve spoilerlı alana sakladığım itirazlarımın olduğu finale rağmen hikaye ilerleyişi nostaljik öğeleri kullanıp son ana kadar ulan acaba ne olacak merakını körüklemede başarılı oldu. Bunda Raccoon City'nin varlığı çok önemli. Herhangi bir temel atılmadan pataküte hikayeye dahil edilen küçük büyük karakterler en büyük şikayetim. Sanki oyunun bu karakteri anlatmak için ek birkaç bölüme ihtiyacı varmış ama es geçilmiş gibi hissettiriyor. Mesela Grace'in tanıştığı bu helikopter pilotu. Bahçede sigara tüttürürken karşılaşıyoruz ve çok önemli bir noktada kendisine güvenmemiz gerekiyor. Ama neden, niye? Görmeyi umduğum ve hikayeye çok yakışacağını düşündüğüm ama konuya dahil edilmeyen karakterler de bir o kadar üzdü. Özetle hikaye iyi başlıyor ama ikinci yarıda tökezliyor. Sunum olarak Resident Evil 9 seri tarihinin bugüne kadarki en olgun işlerinden biri. Modern Resident Evil oyunları arasında en iyisi. Özellikle Grace karakteri üzerinde gelişen duyguları çok iyi vermişler. Esas kızımızın annesinin cinayetine şahit oluşunda verdiği tepkinin boyutu ve sonrasında bu travmanın üstüne yapışık kalmasını tüm oyun boyunca en gerilimli sahnelerde hissediyorsunuz. Karakterin hep bir endişeli ürkek halleri ve kekeleyerek konuşması sinematik sahnelerin bir parçasına dönüşmüş. Oynanış esnasında derin nefes alışverişi, titreyen sesi ya da karşılaştığı şeylere karşı ani ses yükselişleri diye uzuyor liste. Grace'in başına gelen trajik olay dekor amaçlı kullanılmamış. Gerçekten karaktere şekil veren bir etkiye sahip. Capcom'dan hiç beklemediğim ayrıntılar bunlar. Resident Evil'ın biraz İngilizce goofy dedikleri tarzda bir hikaye anlatımı olabiliyor. Mesela Resident Evil 8'de karakterin kolu kesiliyor, "Aa ne oldu?" deyip geri yapıştırıyor falan. Resident Evil 9'un kurgusunda bu tarz şapşallıklar yok. Kendini ve hikayeyi ciddiye alıyor. Karşılaştığınız tehlikeler gerçekten de tehlike gibi hissettiriyor. Bu yorumlarımı özellikle Grace bölümü için yapıyorum. Teknik anlamda Resident Evil Requiem akıcılığı önceliklendirmiş ve hedefini tutturmuş. Standart PlayStation 5'te oyun 60 FPS'te yağ gibi akıyor. Oyunun görsel başarısı özellikle iç mekanlarda her alan için karakteristik ve yoğun bir çevre dekoru kullanmış olmasında gizli. Bu yoğunluk görüş açısını kısıtlamak için var. Aynı zamanda mekanları daha nitelikli hissettiriyor. Atmosfer derin ve yoğun. Bu sahneler, bu açılar tekinsizlik hissini daha güçlü hissetmenize sebep oluyor. Oyunun ikinci bölümünde ortamın değişmesiyle tekinsizliğin yerini nostalji ve merak alıyor. Raccoon City yıkıntılarında nefes kesen sahneler, heyecanlandıran dekorlar var ama bir gündüz macerası olduğu için bazı noktalardaki özensizlik üzücü bir şekilde öne çıkıyor. Onca yıl sonra ikonik bir mekana gelmişiz. Her manzarayı eşsiz kılman gerekirken nedir bu Toki gibi duran binalar? Oyunun ikinci bölümünde bazı yerler ve bazı sahneler bayağı çirkin gözüküyor maalesef. Yine de ikinci yarıda gündüz kuşağına geçmesi ve daha geniş alanları mesken edinmesine rağmen 60 FPS akıcılığından ödün vermemesi teknik anlamda önemli bir başarı. Karakter detayları ve animasyonları yoğun işçilik taşıyor. Hele ki Village'da basite kaçılmış ya da es geçilmiş ayrıntılardan sonra Requiem'de detaya gösterilen özen hoşuma gitti. Mesela karakterler şarjör değiştirirken bir ellerinde de fener taşıyorlarsa feneri boyunları altına sıkıştırıp işlerini öyle görüyorlar. Bizi kovalayan gulyabani kız tavana asılı ışıklara fiziksel olarak etki edebiliyor ya da bir başka canavarın kırıp döktüğü kapılar kaybolmuyor, ortamda kalmaya devam ediyor. Özel enjeksiyonla patlattığınız zombinin kanı etrafa saçılıyor, üstünüze sıçrıyor ve uzun sürede böyle kalıyor. Hatta üstünden geçerseniz kanlı ayak izleri çıkıyor ortaya. Animasyon problemi değil ama Grace koşarken sanki birisi arkadan çekiyormuş gibi hissettiriyor kontrollerde.
Koşu animasyon hızıyla kat ettiği mesafe arasında bir senkronsuzluk varmış gibi. Zombilerin detayları epey vurucu olmuş. Mesela bu zombinin kolunda sallanan et parçası ya da yüzünü cama vurarak parçalamış bu hanım zombimizin yüzüne batmış cam parçaları gibi ufak ayrıntılar es geçilmemiş. Hasar verdiğinizde oluşan deformasyon da etkileyici duruyor. Eksiklerine ve açık alanlarda gözüken çirkin bölümleri var ama emek harcanan bölümlerde ortaya çıkan sonuç şahane. Bazen bir sis efekti, bazen ışık ya da uzaktaki detaylı nesnelerde bozulmalar gözüme çarptı ama çok da büyük problem değiller. Müzikler çok az yerde devreye giriyor. Atmosfer büyük oranda ortam sesleri üzerine kurulmuş. Sessizlikteki takırtılar ya da kovalamacalarda yaşanan gümbürtüler. Yarı bilinçli zombilerin konuşmaları, söylenmeleri, inlemeleri ve tepkileri Grace'in ürpertici ve tekinsiz bölümlerine müthiş işlemiş. Oyunun ikinci yarısında, evet bunu tekrar duyacaksınız benden, bu çehre değişiyor gerçi ama ilk bölümdeki ortamı çok beğendim. Oyunu sırf bu yüzden tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum. Gelelim esas meseleye. Oynanış. İki farklı karakterle iki farklı oynanış sunduğu için ayrı ayrı değerlendireceğim. Leon bölümlerinin önemli bir kısmını spoiler içeren alanda değerlendireceğim. Tekrar hatırlatayım yeri gelmişken. Resident Evil Requiem hakkında gelen bilgiler arttıkça Grace bölümlerinin düşük bütçeli bağımsız korku oyunu gibi olacağından endişelenmiştim. Arkasında onu sürekli kovalayan bir düşman ve çöme çöme yolumuzu bulmaya çalışıp arada sağa sola şişe fırlatan biz. Neyse ki oyun kısa süre içinde bu temadan çıkıp baya Resident Evil 1-2 gibi bir yapıya bürünüyor. Gideon'ın hasta bakım merkezi adeta Resident Evil 1 malikanesi. Grace de sadece çömüp pusan, savunmasız ve kırılgan biri değil, ateşli silahlarla kendini savunabilen, fiziksel etkisi güçlü olmasa da yolunu açmaya çalışan bir karakter. Oyuncu olarak elimizdeki savunma materyalleri sınırlı ve doğru zamanda doğru yerde en etkili olacak biçimde kullanmak zorundayız. Zombilerin sayısı, hangi odada kaç tane olduğu, nerelerde volta attığı, hangi kestirmeleri kullanabileceğiniz, nerede hangi kaynağı bıraktığınız gibi detaylar tıpkı eski dönem hayatta kalma korku tarzı oyunlarda olduğu gibi önemli birer değere dönüşüyor. Yeni zombi türünün hareketli yapısı gerilimi epey körüklüyor. Hepsinin birer karakteri var ve buna göre oyun alanında harekete geçebiliyorlar. Dahası var, her zaman olacağını düşündüğünüz noktada olmayabiliyor ya da hiç beklemediğiniz bir yerden topluca karşınıza çıkıyorlar. Tanıtım videolarından ışığa duyarlı zombi tipini hatırlıyorsunuzdur. Işığı yaktığınızda bulunduğu konumu değiştirip gelip ışığı kapatan bir zombi vardı. Ya da böyle bir temizlik manyağı zombi daha vardı. Mesela temizlik görevlisi zombi abla siz bir başka zombi öldürdüğünüzde kısa süre içinde alana gelip ortalığı bok etmişsin Allah belanı versin diye başlıyor temizliğe. Merminizi isabetli kullanıp yolu tehlikelerden arındırdığınızı sandığınız noktada arkanızda bir başka tehdidin bitivermesi fikri çok başarılı. Mesela bir zombi türü daha var. Yüksek sese katlanamıyorlar. Yanlarında taşıdıkları serum askılarını hunharca sağa sola sallıyor. Bu arbedede yanlarındaki yüksek ses çıkaran diğer zombilere de dalabiliyorlar. Özetle oyun alanında çok doğal gözüken bir hareketlilik ve etkileşim var. Tehdidin yarı bilinçli tavrını beğendim. Yeni zombiler tanıtım videolarında kullanılmak üzere yapılmış basit birer illüzyon olarak kalmamışlar. Resident Evil 4'ten bu yana Resident Evil'ı ya bir Mario Party oyunu ya da bol patlamalı çatlamalı bir Michael Bay filmi yapmaya çalışmış Capcom'un bu tarz denemeleri çok sevindirici. Denemelerin çalışıyor olması ise çok daha iyi. Grace bölümleri Resident Evil Remake'den epey ilham almış. Remake'de hatırlarsınız zombiyi öldürdükten sonra yakmazsanız bir süre sonra dönüşüm geçirip daha tehlikeli bir düşman oluyorlardı. Benzer bir yaklaşım burada da var. Eğer zombi cesetlerini zombileri patlatan özel enjeksiyonla ortadan kaldırmazsanız cesetlerden kimisi rastgele dönüşüm geçirip başınıza ciddi bela olabiliyor. Grace zombilerin taşıdıkları bıçakları düşürüp alabiliyor ya da savunma için zombiye sapladığı bıçağı işini bitirip tekrar kullanabiliyor da. Bu da Resident Evil Remake'de zamanında kullanılmış bir detaydı. Resident Evil 9 ile kaynaklar arasına eklenen enfeksiyonlu kanı üretimin önemli bir parçası. Sadece yeni savunma aracı zombi patlatan enjeksiyonlardan üretmekle kalmıyorsunuz. Kaliteli sağlık paketleri ya da karakterinizin silah kullanımını ya da sağlık gücünü arttıran yükseltmelere de bu kaynak aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. O yüzden hem zombilerden düşen hem de keşfinizde bulacağınız bu kaynakları iyi değerlendirmeniz gerek. Kaynak sisteminde hoşuma giden bir diğer ayrıntı bazı üretilen teçhizatların geri dönüştürmeye uygun bir yapıda olması. Mesela elinizde kırılmak üzere olan bir bıçak var. Kırılmadan önce parçalayıp parçalarını yeni bıçak yapımında değerlendirebiliyorsunuz. Oyunun son dakikalarına kadar kaynak yönetimi var ve oyuncuya farklı yeni şeyler sunmaya çalışıyor. Zombileri patlatan özel enjeksiyon çok işlevsel. Mühimmatı harcamadan tek hamlede ortamı temizleyebilmek rahatlatıcı. İşte tek şikayet edebileceğim
diyebileceğim şey sanki kaynaklarınız tükenmeye başladığı noktada oyunun öldürdüğünüz zombiler aracılığıyla size kaynak vermeye başlaması. Yani tüm olay zaten mermiyi idareli kullanmak, alternatif yollara başvurmakken bu ufak yardımlar pek hoşuma gitmedi. Kaynaklarınızın tükenmesinden endişelendiğiniz noktada Leon'un emanetini çıkarıp doğru açıdan 2-3 zombiyi tek mermide temizlemek çok büyük keyif. Bulmacalar çok uğraştırmayan ve tekrar denemesi keyifli uğraşılar olmuş. Bazı bulmacalarda da zaten size mümkün olduğunca fazla tüyo veriyor neyin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda. Grace'le köşeye sıkıştığınızı hissettiren ve üzerinize baskı kuran oyun alanı Leon'un meydana çıkmasıyla bambaşka bir çehreye bürünüyor. Yüzünüzü şöyle soğuk bir suyla yıkayıp kendinize gelmek gibi. Yanınızda kaç envanter taşıyacağınız, kaynaklarınızla ne üreteceğiniz sorunları neredeyse ortadan kalkıyor. Leon'un ustalığını ve fiziksel gücünü hissediyor. Az önce sizden makas almak için köşe bucak peşinizde dolanan zombilerin amel defterlerini tek tek kapatmanın hazzını yaşıyorsunuz. Eski dostumuzla kazandığımız güven ve güce rağmen zombiler halen tehditkar olabiliyor. Bu önemli bir ayrıntı, iyi kurulmuş bir denge. Yine uzuvlara nişan alıp taktiksel yakın dövüşe girişiyor ya da baltanızla saldırıları savurabiliyorsunuz. Zombilerin düşürdüğü silahları kapıp fırlatmak da bu taktiğe dahil edilmiş. Dibinizdeki düşmanlara karşı hızlıca ateş edebilme ve bitirici vuruşlar gerçekleştirmek Leon'u kontrol ederken kazandığınız avantajlar arasında. Oynanış videolarında bu sahneleri görüp Resident Evil 6'ya benzer tarafları yüzünden eyvah demiş ve bir gerilmiştim ama o kadar da korkacak bir şey yokmuş efendim. Mutluyum. Bugüne kadar hep düşmanın elinde başımıza bela olan elektrikli testere tehlikesi artık kapanın elinde kalan bir silah. Zombilerin elinden düşürebiliyor ve ele geçirip kullanabiliyorsunuz. Fakat olay burada bitmiyor. Testereyi alıp zombiye takıyor, tekmeyle diğerlerinin üstüne gönderiyorsunuz ve alan hasarı verebiliyorsunuz. Ama aynı zombi ayağa kalkıp diğer zombilere çarpabiliyor ya da üstünüze doğru koşmaya başladığında başka türlü bir curcuna başlıyor. Testereyi bir başka zombi de kullanabiliyor bu arada hızlı davranıp almazsanız. Resident Evil 4'ten bu yana oyun alanını farklı biçimde kullanmaya ve yenilikçi olmaya çalışan böyle bir başka oyun olmadı seride. Ve bu deneme çok eğlenceli bir biçimde işliyor. İşin üzücü kısmı hastane bölümünde yaşadığım bu gerilimli ve eğlenceli köşe kapmacanın benzerini sadece bir kez daha yaşadım oyunda ve o da çok tatmin edici gelmedi. Eldeki bu malzemeyi farklı formüllerle belki farklı silahlarla kullanmak çok eğlenceli olabilirdi. Kısa sürmesi gerçekten kayıp. İlk bölümde Leon ara ara nefes aldırıyor ama Grace'ten de rolü çok çalmıyor. Yükselen tempo sonrası Grace'le kanırta kanırta ilerlemeye devam ediyorsunuz. İlk bölümde iki oynanış biçimi arasında rahatsız edici bir dengesizlik hissetmedim. En fazla sınırları belli olan Grace oynanışı sonrasında Leon'un yüksek temposuna ayak uydurmak başta kolay olmayabiliyor, hepsi o kadar. Geçelim artık spoiler içeren alana. Bu bölümde hikaye konusunda dertleşeceğim sizinle ve Leon'un ikinci perdedeki oynanışını konuşacağım. Grace'in bölümü büyük ölçüde tamamlandığında bayrağı Leon devralıyor. Üzücü bir haber, oyunda Leon'un Porsche'yi süremiyoruz. Sadece sinematik sahnelerde kullanılmış. Oyunda bile Porsche süremiyoruz arkadaş. Oynanışın tamamen Leon'a geçtiği ve Raccoon City'ye adım attığımız an itibariyle oyunun çehresi de, temposu da, mantığı da tamamen evriliyor. O kısma geçmeden önce spoilerlı alanda şöyle rahat rahat bir hikayeye tekrar bakalım. Hikayenin baş düşmanı Victor Gideon, Leon bölümünün ortalarında yerini aniden Wesker çakması Zeno'ya bırakıyor. Belgelerdeki bilgiler ve finalde Gideon'ın "sen bir imitasyonsun" yorumundan anladığım bu herif bildiğiniz Wesker'ın klonu. Tavrı, tarzı ve yetenekleriyle Temu'dan alınmış Wesker zart diye giriyor hikayeye ve birden Gideon'dan bile büyük bir tehdit olarak kuruluyor baş köşeye. Resident Evil 9 Raccoon City'yi tekrar ziyaretimizde zaten yer yer nostaljik hissettirecek ama basite kaçmış dokunuşlara sahip. Ama Zeno'nun poz kesmelerini görmek yerine icraatlerine daha fazla şahit olmak isterdim. Capcom herhalde şunu diyor: ya Tağlacım, işte bu bildiğin Wesker. Şimdi sana burada bu adamın ne kadar kötü olduğunu ve planlarını anlatmamıza gerek yok. Geçmişine hakimsin zaten. Şurada size bir nostalji yaşatalım dedik. Çok kurcalama, derinlere girme, böyle kabul et durumu. Hadi diyelim buna da kabulüm. Ama ortaya başka bir problem çıkıyor. O problemi de Leon'un oynanış bölümlerini değerlendirip öylece oyunun finalinde konuşalım. Leon'un Raccoon City ziyaretinin önemli bir bölümü geniş bir alanda sırayla bazı görevleri yaptığınız bir yapıda ilerliyor. Ve bol aksiyonlu. Bayağı bol aksiyonlu. Grace'in bilinçli zombileri yenilikçi ve gerilimli bir oynanış ortaya çıkarırken Leon'da aynı zombiler size havan topu atıp uzun namluluları sıkmaya başlıyorlar. Ulan aralarında yıkıntıları eşeleyip bildiğin inşaat demiri molos çıkarıp sallayanı var. Hatta elindekini atınca yenisini eşeleyip buluyor. Ya abi ne yapıyorsunuz? Buraya kadar her şey mükemmeldi. Ne oldu şimdi böyle? Resident Evil'ın Mercenaries modu gibi işliyor Raccoon City bölümü. Şehri karantinaya alan duvarı patlatmak için gerekli mühimmatları bulmak üzere sırayla görev yaparken öldürdüğünüz düşman başına puan topluyor, silahlarınızı geliştiriyor ya da yeni silahlar alıyorsunuz.
İlk bölümde inşa edilmiş her şeyi elinin tersiyle itiyor sanki oyun. Ya oysa hastanede elektrikli testerenin ortada döndüğü bölümlerde Leon'un aksiyonu nelere dönüşebilir onu görmüşken maalesef birden böyle çok sıradan bir aksiyon oyununa dönüyor. Hatta bazı yerlerde bitsin geçsin gitsin istedim. Bunu söylemek beni üzüyor ama Leon'la Raccoon City turunda keşif ve iç mekan turları sıkıcı. Dış mekanlarda şurası neymiş burası da herhalde şu eski yerde diye ilgi çekici olabiliyor ama iç mekanlardan bir an önce çıkmak kurtulmak istedim. Düşünülmüş her şey kötü değil şimdi hakkını vereyim. Oyundaki favori bölümlerinden biri burada. Yıkıntı binanın pencereleri üzerinde zombilerle kapışırken camları ateş edip zombileri aşağı atmak ama kendin içinde bir risk oluşturmak ilginç bir ilerleyiş metoduydu. Bayıldım. Mesela Leon'un şehre girerken bir motorla takip bölümü var. Yeterince iyi işlenmemiş olsa da eğlenceli bir fikir ama bir oldu bittilik seziyorsunuz. Bu bölümün sinematik ve akıcılığı bir araya getirmesi lazım hakkını daha iyi verebilmesi için ama takılmalı ve oturaksız sahneler istemesem de gözüme çarptı. 10 sene önce çıkmış Uncharted 4'te bu tarz bir sekans daha doğal akıyordu. Neyse konuya geri dönelim. Zank diye oyunun daha başka hiçbir yerinde görmediğimiz köpek düşmanlar çıkıyor karşımıza. Victor Gideon peşinize düşüyor. Ve bir müddet sonra aradan çıkıyor bu sekansla birlikte ve baş köşeye Zeno geçiyor düşman olarak. Benim gibi sizin de ilk üçleme oyunculuk serüveninizde önemli bir yere sahipse tanıdık bir marka. Tanker kazasının yaşandığı alan, Resident Evil 2'nin hemen başında içinden geçip gittiğimiz basketbol sahası gibi yerler bir duygulandırıyor insanı. Hatta şehirde ayakta kalabilmiş binaların tasarımları da Resident Evil 3'te sokaklarda gezinirken gördüklerimizin aynı. Aslında Resident Evil 3 sonunda Raccoon şehri tamamen haritadan siliniyordu ama bu nostaljiyi yaşatmak ve böyle bir geri dönüş senaryosu için Resident Evil 9'da şehrin merkezi yok edilmiş gibi kurgulanmış her şey. Şehirde nostaljik bir tur atarken sadece eski manzaralar, mekanlar değil eski düşmanlar da çıkıyor karşımıza. Dev örümcek, şöyle bir görünüp kaybolan sonra da sıradan bir savaşla işini bitirdiğimiz Mr. X, Resident Evil 1'de malikaneyi saran Plant 42 benzeri dev mutant bitki diye sıralamışlar bossları. Resident Evil 2'deki Fort Survivor modunun meşhur kahramanı Hank'la birebir atıyoruz. Hatta Leon amma sağlam adammış yordu beni diye övüyor abimizi. Fakat sıraladığım tüm bu bosslarla öyle aman aman bir mücadelemiz olmuyor. Ya hocam üstüne koca bir oyun yapılmış Mr. X öyle bir bayram ziyaretineymiş gibi gelip gidiyor. Hank'la olan savaşımız Krauser'la olan kapışmamıza benziyor mesela ama onun bayağı bir basitleştirilmiş sıradan bir versiyonu gibi. Plant 42'ye 2 tane sıkıp geçiyoruz. Bossların hepsi bu nostaljik turda kısaca bir gözükmek için varlar. Oyun bizi Raccoon City'ye getirip hem manzaralar, mekanlar hem de bosslar eşliğinde bir geçmiş günleri hatırlatınca artık finale hazır hissetmiştim kendimi. T-virüsünün yan etkileri vücudunu iyiden iyiye saran ve buna bir çare bulamayan Leon'un helvasını yiyebilirdim artık. Çünkü bunca nostalji, bunca fanservice sonrası bunları daha anlamlı kılacak şey Leon'un kahramanca hakkın rahmetine kavuşması olmalıydı. Ve geliyoruz işte bu noktada Zeno Bey'e. Hikayede daha fazla ayrıntı var ama çok kafa ütülemeyeceğim. Resident Evil 9'un iyi son ve kötü son olarak iki farklı sonu var. Bu son finalde Grace'le yaptığımız bir kararla şekilleniyor. Kötü sonda toplasan 15 dakika görmediğimiz Temu Wesker zank diye vurup indiriyor yiğidim aslanım Leon'umu. 30 senelik karakteri Chris'in baş düşmanı olan, Chris'in maceralarında anlam kazanan, Leon'un senaryolarında hiçbir bağ bulunmayan bir herifi öldürtmek bana çok saçma geldi. Madem böyle bir son planlıyorsunuz o zaman baş düşmanın gerçekten iyi yazılmış olması ve Leon'u mıhlayınca biz size öfke krizi geçirtmesi gerekiyor. Mesela Ada Wong'la karşı karşıya gelmesi ve öldürülmesi çok daha gürültü çıkarırdı. Üstelik böyle bir senaryoda bunca nostalji arasında Chris ve ekibinin konuya sonlarda da olsa dahil olması ama Claire Redfield'ın esamesinin okunmaması büyük ayıp. Wesker'ın ne kendisinin ne çakmasının bu maceraya eklenmesi hata. Ama önce nostalji tünelinden geçirip sonra da hiçbir altyapısı olmayan Temu Wesker tarafından öldürülünce öfkeden çok şaşırıyorsunuz böyle bir şeyi planlamış oldukları için. İyi sondaysa fark etmeden antivirüsü kullanan Temu Wesker tüm gücünü yitirip enflasyon hedefini tutturamamış Türk ekonomisi gibi büzüşüp süs balığına dönüşüyor ve işi bizzat Victor Gideon tarafından bitiriliyor. Tabii aynı antivirüsten Leon da kullanıp kendine geliyor. Yine hiç tatmin etmeyen bir boss savaşı ve de final. Evet, kabul edilen gerçek sonda Leon ölmüyor. Onca nostalji kasmalar, anılar hatıralarla bir hüzne boğmalar, hızlı bir mutant canavar savaşları turu, hey gidi gençliğin falan derken Leon tam da size ön sezi videosunda söylediğim gibi cillop gibi sıyrılıyor konudan. Ulan o zaman ne bok yemeye bu kadar drama yaptınız be kardeşim, hepsi boşa çıktı. Leon'un ölmesi ama bu herif tarafından değil de daha kahramanca bir veda ile Resident Evil defterini kapamasını isterdim. Capcom bir önceki oyunda da Chris'i kötü adam gibi gösterme işine girişip işleri boka sardırmıştı. Bu biraz daha kaliteli ama yine de reklam amaçlı yapılmış bir acaba ne olacak hamlesi. Millet sövmesin diye de alternatif bir kötü son eklemişler. Hatta oyunu bitirir bitirmez şöyle de bir sorumuz daha var, hemen onu da izlemek ister misin diye tavsiyede bulunuyor oyun.
Capcom'un Raccoon turunu tamamen hiç ettiğini söylemem acımasızlık olur ama bence burada harcanmış bir potansiyel var gene. Özellikle Grace bölümü sonrası Leon'la aksiyon dozu yüksek ama yine benzer bir tasarımda ilerleyebilirdi oyun. Ortaya kesinlikle enfes bir iş çıkabilirdi. Geliştirici ekipte bu kumaşın olduğunu Grace bölümlerinde sık sık gördüm. Ama artık Capcom'a kızmıyorum, kızamıyorum. Yani oyun dünyasının gittiği yer belli. İlgi gören ve para kazanan oyunlar ortada. Koca konsol sahibi firmaların milyon dolarlar gömdüğü online oyun projeleri, kapattığı oyun stüdyolarını konuşuyoruz yayınlarda, haberlerde. Sanıyorum Capcom farklı bir kitlenin ilgisini çekebileceğini düşündüğü için bunları da eklemiş oyuna. Ama tek diyebileceğim yazık olmuş. İlk yarının hatırına ikinci yarının yokuş aşağı gidişine hadi bakalım öyle olsun deyip geçiyorum. Yoruldum. Artık spoilerlı kısmı kapatalım ve gelelim puan bölümüne. Resident Evil serisi geçen yıllarda her oyunuyla farklı bir şey denedi. Kah trendlere oynadı, aksiyonun dibine vurup Call of Duty'ye, Gears of War'a özendi. Kah yediği tokatlar ardından özüne dönüp kendini özel kılan şeyleri anlayıp bunu öne çıkarmaya çalıştı. Resident Evil 7 ve 8, 5 ve 6'nın yoğun aksiyonuna karşılık seri FPS olarak içime sinmese de hiç yoktan iyidir deyip bağrıma basmaya çalıştığım oyunlardı. Requiem özellikle ilk yarısında Resident Evil'a dair sevdiğim şeyleri başarıyla modernize edip üstüne eklemeler yapabilmiş müthiş bir çalışma. İkinci yarı ise bu başarısını katlayarak devam ettirmek yerine finalde verdiği nostalji gazını da boşa çıkartan bir aksiyonla ilerlemeyi tercih ediyor. İkinci yarı her şeyle kötü diyemem. İyi yaptığı şeyler de var, kötü yaptığı şeyler de ve olması gerektiği kadar özel de hissettirmiyor. Bu kusurlu kısmına rağmen Resident Evil 4'ten bu yana beni en çok heyecanlandıran, oynanışta yeni şeylerin denendiği ve işleyen mekanikleriyle içime sinen bir oyun oldu. Remake oyunları katmıyorum bu kıyasa, fark ettiğiniz üzere. Seriyi devam ettiren ana oyunları değerlendirerek söylüyorum ki remake'lerle kıyaslarsam Resident Evil 4 Remake listede 1'e oynar. Oynamadan önce Grace'in bölümlerinden endişeleniyordum ama Resident Evil 9'u kurtaran şey Grace'in bölümleri olmuş. Oyun benden tertemiz bir 8.4 alır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.